Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz kalpli bot patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve kırmızı olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim bu şekilde. Kalpli, çok güzel, çok şık bir model oldu. Patiğimiz bu şekilde. Kenardan görünüşü yine böyle. Patiğimizin tabanı, topuğumuz, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler bakın şu ön bölümlerinde kalplerimiz var. Bu bölüme bir sıra daha kalp fazla yapabilir. Büyük yapmak isteyenler, daha küçük yapmak isteyenler de buradaki kalp sayısını bir sıra azaltabilir. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayımız aynı. Patiğimize bilek bölümünden başlayacağız hanımlar. 57 ilmek olarak. Krem ipimle başlayacağım. İpimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 57 ilmeğimi atıyorum. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 57 ilmek atalım gelelim. 57 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bilek bölümünde 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırası ile 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu şekilde arka yüzde bir sıra lastiğimizi ördük. Şimdi ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen önünde bir ilmek düzüm var. Düz örüyorum. Yanında 2 tersim var. Ters örüyorum. Tekrar 2 düz, 2 ters. İlmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. İkinci sıra lastiğimizi tamamlamış olacağız. Arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız. 3 sıra olacak. Ön yüzde yine devam edeceğiz. 4. Bu şekilde toplamda 15 sıra lastik yapacağız hanımlar. Bakın patiğimizin şu bilek bölümüne 15 sıra lastik öreceğiz. Şimdi bu lastik bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar. 15 sıra lastiğimi bu şekilde ördüm geldim. Şimdi patiğimizin ön yüzündeyiz. Artık lastik örmeyeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. İlmeklerimi düz ördüm, geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. 2 sıra örmüş oluyoruz. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Kalplerimize başlayacağız hanımlar. Kalplerimiz 3 sıradan oluşuyor. Şöyle kırmızı ipimi hazırladım. Öncelikle kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu 2, ikinci ilmeğim, 3, 4 ilmek krem ipim ile düz ördüm. Kırmızı ipimi buraya bağlayacağım. Şimdi bir ilmek kırmızı örüyorum. İlk kalbimizin tabanını böyle oluşturduk. Hemen bu kırmızı ipimin ucunu kremime düğümleyeceğim hanımlar. Patiğimiz sökülmesin. Şöyle. 4 krem ile başladık. Yanına bir kırmızı ördük. Modelin devamında 5 krem, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek kırmızı. 5 ilmek krem, 3, 4, 5. Bir ilmek kırmızı. Arka kırmızı ip geçişlerinde hanımlar ipimizi arkada çok gergin bırakmayalım. Biraz böyle esnek kalsın. Patiğimizin esneklik payı bozulmasın. Devam edeceğiz. 5 krem, 4, 5. Bir ilmek kırmızı. Bu sıramızı 5 krem, 1 kırmızı olacak şekilde
örelim gelelim. Bakın ilmeklerimi ördüm hanımlar. En son bir kırmızı ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Kalbimizde ilk sıramızı ön yüzde tamamladık. Geri döndüm. Arka yüzde kalbimizde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Şöyle çaprazlamasına kremimi alıyorum. Kırmızımı aldım. Şimdi kalbimizde ikinci sıramız. 3 tane kırmızı örüyorum. Kalp aralarına 3'er tane krem. 1, 2, 3. Arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. 3 kırmızı, 3 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 3 krem, 3 kırmızı. 3 krem, tekrar 3 kırmızı. Bu şekilde sıra sonuna kadar kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. Bakın şeklimiz şöyle. Sıra sonuna kadar kalplerimizi tamamlayalım gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm geldim. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde kalbimizde üçüncü ve sonuncu sıramızı yapacağız. Öncelikle hanımlar, kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi tekrar şöyle kırmızı ipimi aldım. Kalbimizde üçüncü ve sonuncu sıramız. Bir kırmızı, bakın ilk kalbimi yapıyorum. Bir krem, bir kırmızı. İlk kalbimizi yaptım. Kalp aralarında 3'er tane kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci kalbimi yapıyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Arada 3 tane kremim var. Üçüncü kalbimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Arada 3 tane kremim var. Dördüncü kalbimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Aralara 3'er tane krem örüyoruz. Kalbimizin 3. sırası da bu şekilde yapılıyor. Sıra sonuna kadar modelimizi tamamlayalım gelelim. Evet, sıra sonuna kadar kalp desenimi oluşturdum. Şimdi tekrar geri dönüyoruz hanımlar. İlk kalbimizi bitirdik. Kırmızı ipimiz burada bekleyecek. Kalp arasında 2 sıra ilmekleri öreceğiz. Krem ipimiz ile. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerin tamamını hanımlar sıra sonuna kadar krem ipimiz ile ters olarak örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kalpten sonraki ikinci sıramız. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Kalpten sonra 2 sıra örmüş olduk. Şimdi ikinci kalplerimizi arka yüzde kurmaya başlayacağız. Yani tam ilk kalplerimizin tam ortasına gelecek şekilde ikinci kalplerimizi yapacağız. Bu aşamada kenar ilmeğinden sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 tane krem ördüm ters olarak. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Tam ortaya ilk kalbimi kuruyorum. Bir tane kırmızı ördüm. Şimdi arka yüzde kalple birinci sıradayız. Bir kırmızı ördüm. Devamında 5 krem, 4, 5. Bir kırmızı. 5 krem. Bir kırmızı. Bu şekilde kalbimizin ilk sırasını arka yüzde kuracağız. Sıra sonuna kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, bakın ilmeklerimi ördüm. En son buraya bir kırmızı ördüm. İlk başa 7 tane krem örmüştük. Burada da son 7 krem ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonuncuyu da ördükten sonra geri döndüm. Şimdi ön yüzdeyim tekrar. Kalbimizde ikinci sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Şu 2, 3, 4, 5, 6 kremi ördüm. Tekrar kırmızımı alıyorum. 3 tane kırmızı. 1, 2, 3. Kalp aralarına 3'er tane krem. Tekrar 3 tane kırmızı örüyorum. 3 ilmek krem. Kalbimizin ikinci sırası da bu şekilde yapılacak. Sıra sonuna kadar tamamlayalım gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kalbimizde 3. sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 kremimizi ördük. Kırmızımı alıyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. İlk kalbimizi yaptık. Kalp aralarına 3'er tane krem öreceğiz. 1, 2, 3. Tekrardan bir kırmızı,
bir krem, bir kırmızı. Kalp arasına 3 tane krem öreceğiz. Üçüncü kalbimi yapıyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Tekrar kalp arasına 3 tane krem öreceğiz. Kalbimizin 3. sırasını da tamamlayalım, gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. İkinci kalbimizi de tamamladık hanımlar. Yine kalp arasına 2 sıra krem ipimizle öreceğiz. Ardından 3. kalplerimizi başlatacağız. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar, ön yüzde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar krem ipimiz ile düz örelim. Arka yüzde de yine ters olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra ördüm. Şimdi patiğimizin şu bilek bölümüne 3. kalpleri yapacağız. Hanımlar, 3. kalpler ilk kalplerle aynı şekilde yapılacak. İlk kalbimizde ne yapmıştık? Sayılar falan aynı. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4 ilmek krem örmüştük. Yanına bir tane kırmızı. Yine kremimi alıyorum. Kalp aralarına 5'er tane krem örüyoruz. 3, 4, 5. 5 krem, 1 kırmızı. 5 krem, 1 kırmızı olacak şekilde kalbimizin ilk sırasını ön yüzde kurmuştuk. İlk kalbimizdeki yaptığımız gibi. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Arka yüzde yine ilk kalbimizde olduğu gibi kalbimizin 2. sırasını yapacağız. Sonra ön yüzde 3. sırası. Böyle devam edecek. Ben bakarak yapamıyorum diyenler varsa da videoyu biraz geri alarak ilk kalbin sıralamalarını takip ederek bu 3. kalbi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu kalbimiz hanımlar, bu 3. kalbimiz yine 3. sırası ön yüzde bitecek. Ardından arka yüzde ilmekleri 2 sıra değil 1 sıra krem ipimiz ile ters olarak örelim, gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin şu kenar ve ön bölümlerinde ilmek ayrımını birlikte yapalım. Evet hanımlar, 3. kalbimi tamamladım. Ardından da arka yüzde ilmeklerin tamamını ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmek ayrımı yapacağız. Bu aşamada hanımlar şu şekilde misinalı şişlerle devam edebilirsiniz. Şöyle misinalı şişlerle, benim bu şekilde şişim var ama ben kesinlikle hiç rahat kullanamıyorum bu şişleri, beceremiyorum. Bu nedenle patiğimizin bu bölümünde normalde şöyle 2 tane daha yedek şiş kullanacağım. Öncelikle şişimde 57 ilmeğim var. 19 ilmek sağ kenara, 19 ilmek sol kenara ayıracağım ve 19 ilmekle de patiğimizin orta kalpli bölümünü yapacağız. Şimdi bu ilk kenardayız, ön yüzdeyiz. Bu ilk 19 ilmeğimi kenar ilmeğim ile birlikte toplam 19 ilmeğimizi düz öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. Şimdi orta kısım 19 ilmek olacak. Bu 19 ilmek burada bekleyecek hanımlar. Şimdi orta kısma da 19 ilmek öreceğim. Bu 3. kalbimizden sonra da bu 2. sıramız oluyor hanımlar. 19 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimizi orta kısım için ördük. Burada da 19 ilmek kaldı. Bunu da şöyle küçük şiş aktarayım ki videoda rahat öreyim hanımlar. Sayalım. 1, 2, bakın öyle örmeden aktarıyorum burayı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İlmeği de kaçırdık. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ilmeği de buraya aktardım. Şimdi hanımlar, en son kırmızı ipim burada kalmıştı. Kestim, ucunu arkaya düğümledim. Şimdi tekrar geri döndüm. Burada 19 ilmeğimiz var. Şimdi kalpten sonra 2 sıra ördük. Şimdi burada kalplerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hemen şu bölümde. Tekrardan bu yanlardaki 19'ar ilmek bekleyecek. Ortadaki 19 ilmek üzerinden modele devam edeceğiz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Şu 2. ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Tam bu ortaya yeni kalplerimi kuracağım. Arka yüzde kalp kurmaya başlıyorum. Hemen kırmızı ipimi şöyle aldım. Bir ilmek kırmızı örüyorum buraya. Arka yüzdeyim. Bir ilmek kırmızıyı ters ördüm. Hemen kırmızı ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Şöyle patiğimiz sökülmesin diye kenara 6 ilmek krem ördüm. Sonra bir tane kırmızı ördüm hanımlar.
Şimdi tekrardan 5 krem 1 kırmızı olacak şekilde örüyoruz. 2, 3, 4, 5 krem ördüm. 1 kırmızı. Ve burada kalan 6 ilmeği de krem ipim ile ters örüyorum. 2 tane kalp yaptık buraya. Şu bir, şu da ikinci kalbimiz. Tekrar geri döndüm. Kalpte ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 ilmek ördükten sonra kırmızımı alıyorum. 3 kırmızı. Kalp arasına 3 tane krem. Ve yine 3 tane kırmızı örüyorum. Kalan 5 ilmeğim krem. Kalbimizin ikinci sırasını ön yüzde tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde kalbimizin 3. sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Şu 2, 3, 4, 5 ilmek kremi ördüm. Şimdi ilk kalbimizi yapacağız. Kırmızımı aldım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. İlk kalbimizi yaptık. Kalp arasına 3 krem örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Ve kalan 5 ilmeğim krem. Böylece bu ön bölümdeki ilk kalbimizi tamamladık. Şimdi kalp arasına 2 sıra ilmekleri düz öreceğiz hanımlar. Şimdi burada 19 ilmek var. Ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet, krem ipim ile 2 sıra ördüm. Şimdi diğer kalplerimizi yapacağız hanımlar. Bakın şimdi de 3 tane kalp koyacağız buraya. Bir kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Buraya 3 ilmek ördüm. 3 kremden sonra kırmızı ipimi alıyorum. Bir tane kırmızı ördüm. Tekrar kremi alıyorum. 5 krem. Bir kırmızı. 5 krem. Bir kırmızı. Ve kalan 3 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi kalbimizin ilk sırasını yaptık. 3 tane kalp koyduk buraya. Geri dönüyorum. Arka yüzde kalpte ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. Kırmızımı alıyorum. 3 kırmızı. Kremimi aldım. 3 krem. Tekrar ikinci kalbim için 3 kırmızı örüyorum. 3 krem. Yine 3 kırmızı. Şu 2, şu da 3. kırmızım. Kalan 2 ilmeğim krem. Kalbimizin ikinci sırasını da tamamladık arka yüzde. Ön yüzde kalbimizde 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi krem ile ördüm. Tekrar kırmızımı alıyorum. İlk kalbimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Kalp aralarına 3'er tane krem örüyoruz. 1, 2, 3. İkinci kalbimi yapacağım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Hemen yanına 3 tane krem örüyorum. Tekrardan bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı ve kalan 2 ilmeğim krem. Kalbimizi tamamladık hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ters, ön yüzde düz 2 sıra öreceğiz. Arka yüzde bir diğer kalbimizi kuracağız. Yani şurada yaptığımız ikili kalp gibi. 6 krem öreceğiz arka yüzde ters olarak. Sonra kalbimize başlayacağız. Hani kalpler bu şekilde devam edecek. Sonra bu kalbimizde bu ikili kalp bitince tekrar 2 sıra öreceğiz. Yine üçlü kalpten yapacağız sırasıyla. Bir tane ikili, bir tane üçlü. Böyle kalplerimizi yapacağız. Bakın. Şurada bir tane ikili yaptık. Şimdi bir tane şu üçlüyü de birlikte kurduk. Sonra tekrar ikili kalp, üçlü kalp, ikili kalp, üçlü kalp böyle devam edecek. Şimdi ben bu patiğimin bu ön bölümüne hanımlar hemen şunu düzelteyim. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda 11 tane kalp yaptım. Sonra burun kesimine başladım. Yani bakın 1, 2, 3, 4 şöyle her sırayı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane şöyle kalp yaptım. Sonra burun kesimine başladım. Kesimlerde de tekrar kalp modeli uyguladım. Bu aşamada sizler ben 11 kalp yaptım ama sizler patiğinizi daha büyük yapmak istiyorsanız, benden daha büyük yapmak istiyorsanız buraya 2 sıra daha kalp fazla yapabilirsiniz. Yani 13 sıra kalp.
40-41 numara yapmak isteyenler bu şekilde fazla yapabilir. Benden daha küçük yapmak istiyorsanız 35-36 numara örneğin benden 2 kalp eksiltebilirsiniz. Bu şekilde buradaki kalpli model sayısını ayarlayacaksınız. Bakın burada benim toplamda şu anda yaptığımız modelde 1, 2, 3, 4, 5 tane kalbim olmuş. Şimdi ben buraya 11 tane kalbimi tamamlayıp geliyorum hanımlar. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben buraya toplamda bilek bölümünden itibaren 11 sıra kalbimi ördüm. En son 11. kalbimi ön yüzde tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi krem ipim ile ters olarak öreceğim. Ardından ön yüzde kesim yapmaya başlayacağız, burun kesimini. İlmekleri arka yüzde ters örüyorum. Kırmızı ipimi kesmedim. Tekrar burun kesiminde de bir sıra daha kalp yapacağım. Dileyen kalp yapmaya da bilir. Burada ipi kesebilir. Ön bölümü normal krem olarak da örebilir sade. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi şöyle birlikte sola doğru keserek örüyorum. Şimdi son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bu defa sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Bu kalpten sonra da 2 sıra örmüş olduk böylece. Şimdi arka yüzde kesim yapmayacağız. İkinci kalp, bu sonuncu kalplerimi de kuracağım. Bu defa kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Bir ilmek kırmızı örüyorum. Tekrardan araya 5 tane krem öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane kırmızı. Ve kalan 5 ilmeğim krem. Arka yüzde kalbimizin ilk sırasında yaptık. Ön yüzde kesimimizi yapmıştık. Şişimizde 17 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmek eksildi. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde tekrar kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Kenarda 3 ilmek oldu. Tekrar kırmızımı aldım. Kalbimin ikinci sırası. 3 kırmızı. Ortaya 3 tane krem. Tekrar 3 ilmek kırmızı örüyorum. Burada da son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Hemen buraya bir krem daha ördükten sonra bakın son 3 ilmek kaldı. Yine burada ikinci ilmeği ilkin önüne getirip sağa doğru kesimimi yaptım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Böylece şişimizde 15 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde kalbimizde son sıramızı yapacağız hanımlar. 3. sıramız artık son kalbimiz. Bu kenara 3 tane kremi ördükten sonra kırmızımı alıyorum. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı. Tekrar kremimi aldım. Kalp arasına 3 tane krem örüyorum. Tekrar kırmızımı aldım. Bir kırmızı, bir krem, bir kırmızı ve kalan 3 ilmeğim krem. Kalbimizi de tamamladık. Tekrar ön yüzde kesimimizi de yapacağız hanımlar. Son kez kesim yapacağız. 13 ilmek kalacak. Sonrasında 13 ilmek olarak burnumuzu bırakacağız. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Şöyle kesimimi yaptım. Hemen yanındaki ilmekleri de artık düz öreceğim. Bu kırmızı ipimi de kesiyorum. Artık kırmızıyı kullanmayacağız. Hemen kırmızıyı şöyle kenara çekelim. İpimin ucunu buraya düğümlüyorum hanımlar. Patiğimiz sökülmesin diye. Hemen şuraya düğümümü atıyorum. Bu şekilde. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 3 ilmek. Sol kenarda da kesim yapacağız. 13 ilmeğimiz kalacak böylece. Bakın son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeği aldım. Sağa doğru kesim yapıyorum ve sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi arka yüze dönüyorum. 13 ilmeğim var. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 13 ilmeğimi ters öreceğim. Sayarak gidelim, emin olun. 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Artık patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız. İlmekler çıkaracağız kenarlardan. Krem ipimi düğüm atacak kadar şöyle bir kesiyorum.
Şuradan itibaren hanımlar ilmek çıkartmaya başlayacağız. İlk 19 ilmeğimizi örerek gelmiştik. Bu nedenle hemen şurada ilk kenar ilmek yerim şurası. İlmeğin iki kanadına birden girerek hemen aynı şişimize ilmeklerimizi çıkaracağım. Şöyle bu kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ikinci ilmeğimi çıkarttım. Hemen ikinci ilmekten sonra şuraya da bir düğüm atacağım. Kenara. Buradan burun kısmına kadar ilmekler çıkaracağız. Devam ediyorum. Şu üçüncü ilmeğim. Şu ipin ucunu da şöyle gizleyerek götüreyim. Şu dördüncü ilmeğim. Şu 5. ilmeğim, 6, 7. Bu şekilde şu burun kısmına kadar ben 23 adet ilmek çıkarttım. Siz şuraya kalp sayılarını fazla yaptıysanız ilmek sayınız benimkinden birkaç ilmek fazla olacaktır. Kalp sayılarını eksik yaptıysanız ilmek sayılarınız da benden birkaç ilmek eksik olacaktır. Bu sayılarda ben burun kısmına kadar 23 ilmek çıkarttım. Burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Evet, 23 adet ilmeğimi çıkarttım geldim hanımlar. Şimdi burun kısmına kadar geldik. Burundaki 13 ilmeğimi yine düz öreceğim. Artık haroşa öreceğiz. Ben haroşa örgüyü her iki tarafta da düz örgü örerek elde ediyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra şurayı da düğümleyeceğim hanımlar, ipimizin ucunu. Buradaki 13 ilmeğimizi de yine düz olarak örüyorum. Yani haroşa buralar hep. Artık haroşa yapacağız patiğimizin devamında. Şöyle ipin ucunu da gizleyerek getiriyorum. Böyle patiğin iç bölümünde ipuçları kalınca hoş bir görüntü olmuyor çünkü. Evet, buradaki 13 ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu kenardan da ilmekler çıkaracağım. Şöyle diğer şişime. Buralarda misinalı şiş kullananlar aynı şişe ilmek çıkarıp gidecekler hanımlar. Hemen şuradan kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Şu birinci ilmeğim, 2. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 3 ilmek oldu. 4, 5. Şu bölüme kadar, şu kenara kadar yine buradan da 23 ilmek çıkartacağım. Sizler şu kenardan kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenardan da yine aynı sayıda ilmeklerinizi çıkartın, sonra buluşalım. Evet, buradan da 23 ilmek çıkarttım. Şimdi şişimdeki 19 ilmeğimi öreceğim. Toplam ilmek sayımız 42 oldu. 23 ilmek çıkartmıştım. 19 ilmek de kenarımda, 42 ilmeğim oldu. Benim sayılarıma göre ilmek sayım böyle. Sizin kalp sayılarınız farklıysa eğer ilmek sayılarınız da fazla ya da eksik olacaktır. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Buralar haroşa olduğu için yine ilmeklerimi tamamen düz öreceğim. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimin tamamını yine düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar bakın. Ön yüze şuraya bir diş haroşamız düşüyor. Bu şekilde önce ilk şişimizi, sonra burundaki 13 ilmeği, sonra diğer şişteki ilmeklerimizi şu kenara kadar haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, bu uca kadar ilmeklerimi ördüm. Yanlarda bir diş haroşamız oluştu. Şimdi burada haroşalarımızı örmeye devam edeceğiz yine. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Bu şekilde diğer uca kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Yani önce bu şişi, sonra burunu, sonra diğer şişe kadar öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de yine düz öreceğiz. Buraya geleceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş böyle haroşalarımızı yapacağız şu kenara. Ben bu kenarımıza toplamda 7 diş, yani 7 sıra haroşa yaptım. Küçük yapmak isteyenler 35-36 numara buraya 5 sıra haroşa yapabilir. 40-41 numara yapacak olanlar da buraya 8 ya da 9 sıra haroşa örebilirler. Ben buraya 7 sıra haroşa ördüm bu ölçülerde. Şimdi bu kenar bölümdeki haroşalarımızı hanımlar tamamlayalım. Ardından tavanımıza birlikte başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin kenar bölümüne toplamda böyle 7 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak taban kesimini gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle bu kenardayım. Bu ilk şişteki ilmeklerimi öreceğim. Yani burunda 13 ilmek vardı. 13 ilmeğe kadar olan ilmekleri yine düz öreceğiz. Şu burun kısmına kadar örelim, gelelim. Evet, burun kısmına kadar ilmekleri ördüm. Şimdi burada 13 ilmeğimiz var. Burada 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. 13 ilmek ile tabanımızı öreceğiz hanımlar. Şimdi 12 ilmeğimi öreceğim. Şişimde 13 ilmek vardı. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim.
sonuncu ilmekte kesimi yapacağım. Bu şekilde ilk 12 ilmeğimi ördüm. 13.'yü örerken kenar şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi tekrar son bir ilmek kalana kadar öreceğim şişimde. Yani 12 ilmeğimi öreceğim. Bu 13. ilmekte yine yan şişten de bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri döndük. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi aldım. Tekrar 12 ilmeğimi örüyorum. Tabanımız 13 ilmek ile böyle örülecek hanımlar. Her kesimde yan şişlerdeki ilmek sayıları birer birer azalıyor. Şu 13. ilmeğimi örerken kenardan da bir ilmek aldım. İkisini kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmüyorum. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim tabanda. Yani 12 ilmeği öreceğim. Bu 13. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini bir kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek ile böyle örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde şu kenarlarda son 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımı 13 ilmek olarak ördüm geldim. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu defa şu son 5 ilmek hariç tabanımda son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğim vardı. 11 ilmek öreceğim. Bakın tabanımda son 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir keserek örüyorum. Burada 4 ilmek kaldı. Ardından geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine şu taban bölümde şu 5 ilmek hariç taban bölümde son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu son 2 ilmeği örerken kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Ardından geri dönüyorum. Yine tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Kesimler böyle devam edecek artık. Bu 2 ilmekle birlikte kenardan da bir ilmek alıyorum. Üçünü bir topladım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Yine tabanımda 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir topladım. Tekrar geri dönüyorum. Yanlarda 3'er ilmeğimiz kaldı. Tekrar tabanımda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra tabanımda 2 ilmek kalana kadar yine örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Yanlarda 2'şer ilmeğimiz kaldı. Yine tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tabanımda bakın yine 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim. Yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile kenarda kalan son ilmeği de alıyorum. Üçünü bir kestim. Şimdi geri döndüm. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Bakın burada da 2 ilmek kaldı. Bununla birlikte kenardaki sonuncu ilmeği de aldım. Üçünü bir kestim. Şimdi bu aşamada hanımlar 3 ilmek kaldı. Tığım ile bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayacağım. Şöyle üçünü bir topluyorum ve bir tane zincir attım buraya. Şimdi burada hanımlar patiğimizin arka bölümünü tığlama yöntemiyle birleştireceğiz, topuk bölümünü. Şöyle patiğimi ters çeviriyorum. Burayı ikiye katladım. Şimdi sık iğne tekniği kullanacağız. Bakın kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek karşılıklı şöyle sık iğne tekniğiyle birleştiriyoruz. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek sık iğne ile birleştirme işlemini yapıyoruz. Sık iğnemizi çok sıkarak yapmayalım. Esnek olsun hanımlar biraz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar hanımlar, şu uçlara kadar bu tığlama bölümünü de tamamlayalım gelelim. Evet bakın sonuna kadar geldim. Tığlamamı tamamladım. Buraya 2 tane de zincir çekeceğim. Ve ipimi kesiyorum artık. Bilek başlangıcındaki ipimiz de burada. Bu iplerimizi hanımlar şöyle arkaya
Böyle tekrar zincir tekniğiyle şöyle düğümleyerek iyice sıkılıyorum. Bunu yapamadık. Tekrar bunu da şöyle yapalım. Arkaya böyle ilmek aralarına girerek bu iplerimizin ucunu da gizleyelim. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkmasın. Hoş bir görüntü olmaz yoksa. Evet, iplerimizi de gizledik. Patiğimi ters çeviriyorum hemen. Düz tarafına getiriyorum daha doğrusu. Şöyle yönünü çeviriyorum. Şöyle. Bakın patiğimiz şöyle hanımlar. Bakın tığlama tekniğiyle şöyle yaptık. Görüntüsü şu şekilde modelimizin. Bakın. Görüntümüz bu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte bot patiğimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık bir model oldu. Kalpli, çıtı pıtı, hoş bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da yine bu şekilde. Bakın daha çok çorap tarzı yüksek boğaz bir model oldu. Şöyle kenarları patiğimizin, tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.